Bugün katı basıncı konusunu anlatacağım. Şimdi basınç konusunda basıncımız kuvvete ve yüzey alanına bağlı. Şimdi eğer ben yüzey alanı sabit ve kuvveti arttırırsam, yani ağırlığı arttırırsam basınç artar. Eğer ben ağırlığımız sabit, 8 tane küp var burada. Ağırlığımız sabit. Yüzey alanını arttırırsam basınç azalır. Yüzey alanını azalttım, basınç artar. Şimdi burada en çok karıştırılan nokta yan yana dizmede oluyor. Ağırlığı G, yüzey alanı S olan bir küpü koyduğum zaman basınç P kadardır. Ve yanına her eklediğimiz küp basıncı değiştirmez. Ne kadar küp eklersek ekleyelim. Çünkü ağırlık arttığı oranda yüzey alanı da artıyor. Ya da tam tersi, böyle bir küpte eğer bir kısmını aldığımızda bunun da ağırlığı ve yüzey alanı aynı oranda olduğu için her ikisinin de basıncı birbirine eşittir. Ya da tek bir tane bırakalım. Bunun da basıncı birbirine eşit olacaktır. Dikkat! Basınç ile basınç kuvvetini sakın karıştırma. Katılarda basınç kuvveti cismin toplam ağırlığıdır ve yüzeyden bağımsızdır. Değişmez. Basınç ise yüzey alanına göre değişir. Bu farkı unutma. Yüzey alanını mavi olan küplerle göstereyim. Eğer ben dokuz tane küpü basıncı göstermek için 9G ağırlık kısmını 3 yüzey alanını göstermek için normalde 9'a 3 oran var. Şu üsttekilerin nasıl durduğunun bir önemi yok. Üsttekiler bu şekilde de durabilir. Böyle de durabilir. Ya da böyle de durabilir. Ya da bu şekilde de durabilir. Ya da bu şekilde de durabilir. Veya bu şekilde de durabilir. Ya da bu şekilde de durabilir. Böyle de durabilir. Sonuçta ağırlığımız 9, yüzey alanımız 3 oluyor. Bundan dolayı temas eden yüzey alanı değişmiyor. Ağırlık değişmiyorsa katı basıncı değişmez. Yani yüzey alanı değişmediği sürece üstteki şeklin bir önemi yok. Eğer ağırlık yüzey alanı 3, ağırlığı ben arttırırsam basınç artar. Şu an her bir ağırlık eklediğimde basınç artıyor. Her bir ağırlık eklediğimde basınç artar. Her bir ağırlık çıktığımda da basınç azalır. Yüzey alanı değiştirmiyorum. Aynı maddenin yüzey alanı tabii ki farklı etkiler yaratır. Burada demir çubuğun yüzey alanı geniş olduğunda patlama miktarını görüyorsunuz. Eğer bunu ben ters çevirirsem patlama miktarı bu şekilde değişiyor. Bir bıçakla kağıdı kolaylıkla kesebilirken ince kısmıyla tersiyle kesemiyorum. Aynı kuvvet farklı etki yapıyor çünkü. Kalemde mesela, kalemi bu şekilde tuttuğumuzda aynı kuvvet uyguluyoruz ama her iki elimizde de hissettiğimiz basınç farklı. Çünkü yüzey alanı küçük olduğu için basınç daha fazla, yüzey alanı büyük olduğu için basınç daha az. Bu nedenle aynı kuvvet uyguluyoruz ama ellerimizdeki hissettiğimiz basınç birbirinden farklı oluyor. Daha sonra mesela makasla kağıdı keserken ince kısımla kesiyoruz. Yani makasımızın aynı kuvvetle burayı kesebilir miyiz? Tabii ki kesemeyiz.
Şimdi ise toplu iğnelerle yaptığımız düzenekte elimi toplu iğnelere bastırıyorum ama toplu iğneler elime batmıyor. Bunun nedeni çok sayıda olduğundan dolayı yüzey alanı bir hayli fazla oluyor. Daha sonra bir balonu şişirip toplu iğneyle patlatmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi balon patlamıyor. Çünkü basınç miktarı az oluyor. Eğer tek bir toplu iğne olsaydı rahatlıkla balon patlayabilirdi. Aynı düzeneyi çivilerde denediğimizde balon yine patlamıyor. Çünkü yüzey alanı geniş olduğundan dolayı balona etki eden basınç az oluyor. Araba lastiklerinde ise zincir taktığımızda yine aynı mantık geçerli. Yüzey alanını küçültüp basıncı arttırıyoruz. Burada yaptığımız deneyde ise tek bir bardağı masanın altına koyduğumuzda bardak dayanamayıp eziliyor. Bardak sayısını 25 tane yaptığımızda ise yüzey alanını arttırdığımızdan dolayı masayı da kaldırıyor, üzerindeki 4 öğrenciyi de kaldırabiliyor. Hatta 5. öğrenciyi de kaldıracakken dayanamayıp bardaklar kırılıyor. Yüzey alanı arttığından dolayı basınç azalır. Toplu iğnenin arkasının değil de sivri tarafının panoya geçmesi yine basınçla alakalı bir durumdur. Action Fan. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve LGS'ye çalışan bir öğrenciye göndermeyi unutmayalım.